Merhaba, ben Anya. Burası da benim mutfağım. Yabancı bir gelinden tarif almak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün Anya'nın mutfağında yılbaşı için zencefilli kurabiye yapacağız. Yılbaşının sayılı günler kala, hele bu dönemde bu sene böyle yılbaşı biraz buruk gibi geliyor ama biz moralimizi yüksek tutacağız, enerjimizi yüksek tutacağız ve çok güzel mis baharat kokan kurabiyeler yapacağız. Ve şu ağaca asılan olanlardan çok güzel olacaklar. O yüzden hiç uzatmadan yapılışına geçelim. Şimdi kurabiyelimizin hamurunu hazırlamaya başlarım. İlk önce burada 300 gram unum var. Unu baharatlandıracağız. Bu kurabiye baharatlı bir kurabiye olduğu için o yüzden size yine damak zevkinize göre burada öğütülmüş zencefil var. Zencefil olmazsa olmazı. Bu kurabiyenin ana baharatıdır. Zencefilli kurabiye olduğu için ben zencefil kullanıyorum. Ondan sonra muskat kullanmak istiyorum. Şöyle muskat rendeleyelim. Ben biraz bol baharatlı olmasını istediğim için biraz fazla rendeleyeceğim. Muskat böyle çok yoğun kokulu bir şey olduğu için bayağı bir güzel bir koku ve tat verir kurabiyeme. Tamam, bu kadar yeterli. Ve tarçın kullanacağım. Yine şöyle bolca tarçın ekliyorum. Evet, siz farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Mesela kakule çok yakışır bu kurabiyeye. Anason da yakışır. Yani severseniz eğer o baharatları da kullanabilirsiniz. Ben 3 baharat kullanıyorum. Şimdiden çok güzel kokmaya başladı. Yılbaşı kokusunu almaya başladım. Evet, unumu hazırladım. Unumu bir kenara alıp sıvı malzemeleri hazırlayacağım. Şimdi böyle bir kap aldım. Kabın içerisine 100 gram yumuşamış oda sıcaklığında tereyağı aldım. Üzerine bir çay bardağı esmer şeker kullanacağım. Burada tam 100 gram esmer şeker var. İlla esmer şeker kullanmak zorunda değilsiniz. Normal beyaz şeker de kullanabilirsiniz. Ben niye esmer kullanıyorum? Çünkü kurabiyenin böyle rengini daha esmer olmasını istediğim için. Ama beyaz şeker kullanıyorsanız ve yine kurabiyenizin rengini biraz daha esmer olmasını istiyorsanız bir çay kaşığı kadar kakao kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu karıştıracağım. Ondan sonra da mikserle karıştırmaya devam edeceğim. Evet, bakın şöyle macun kıvamına geldi. Rengi de biraz açıldı. Şimdi ben şöyle etrafını toparlayayım. Ve buraya bir tane yumurta kıracağım. Yumurta var. Ve tekrar birazcık çırpacağız. Evet, yumurtayı da karıştırdım. Ben artık miksere alıyorum kenara. Böyle yine etrafını toparlamak istiyorum faturayla. Şimdi buraya ben şöyle eritilmiş ve hafif ılık bal ekleyeceğim. Burada 2 dolu yemek kaşığı bal var. Ve çırpıcı yardımıyla bu sefer balı karıştıracağım içine. Balı da karıştırdıktan sonra artık yavaş yavaş unumuzu eklemeye geldik. Bütün unumuzu birden boşaltmayalım. Bir kısmını boşalttım. Ve ilk önce çırpıcı yardımıyla karıştıracağım. Şimdi ben çırpıcımı artık bıraktım bir kenara. Spatula ile devam ediyorum. Birazcık daha un ekliyorum. Karıştıracağım. Spatula ile karıştırabildiğim kadar. Artık zorlanmaya başladığımda da elle yoğurmaya devam edeceğim. Evet, ben artık elle devam ediyorum. Ve hamurumuz toparlandı. Ben hamurumu şöyle masanın üzerine alacağım. Buraya biraz un serpildim. Hamurumu alıyorum. Üzerine de un. Ve şöyle hamuru toparlıyoruz. Yani bildiğiniz hamur yoğurma değil.
Sadece hamuru böyle yuvarlak bir şekle getirmeye çalışalım. Şimdi bakın benim hamurum tamamen toparlandı ve hazır. Bakın yumuşak, ele yapışmayan bir hamur oldu. Toplam ben tam 300 gram un kullandım. Ama siz yine yumurta büyüklüğü farklı olabilir. 250 ile 300 gram arası un kullanacaksınız. Ve bu arada ben unumun içine de bir paket kabartma tozu eklemiştim. Onu da söylemeyi unuttum size. Siz unutmayın, kabartma tozu unun içine bir paket. Tamam, hamurum hazır. Şimdi ben onu bir paket içine koyup dolaba kaldırıyorum ve en az 2 saat dolapta bekleteceğim. Şimdi bakın benim hamurum dolaptan çıktı. Böyle sertleşti. Şimdi ben onu böyle bir kısmını alacağım. Açacağım kadar. Diğer kısmını da yine dolaba kaldırıyorum. Dışarıda kalmasın. Şimdi bu hamurumu da ben şöyle iki kağıt arasında açacağım. Altına bir parça kağıt. Üstüne de kağıt. Ve merdane yardımıyla hafif bastırarak her tarafını dikkatlice açacağım. Yaklaşık 5 milimetre kadar incelteceğiz. Evet bakın ben hamurumu genişlettim. Açtım. Şimdi üst kağıdını alıyorum. Ve burada şöyle şekillerim var. Yılbaşı temalı. Kurabiyelerimi şekillendirip keseceğim. Şu şekilde. Şimdi hamuru niye dolapta tutuyoruz? Bakın ben hamurla birkaç dakika çalışıyorum ve hamur yumuşamaya başladı. O yüzden kullanmadığınız hamur muhakkak dolapta olsun ki yumuşamasın. O sertliğini korusun ve biz hamuru açarken zorluk çekmeyelim. Evet ben kurabiyelerime şekillerini verdim. Şimdi şu fazlalıklarını dikkatlice alacağım. Evet bakın ben hamurun fazlalıklarını aldım. Şimdi bu kalan hamuru da yine aynı şekilde dolaba kaldırıyorum. Onu da sonra değerlendireceğiz. Bu arada da ben bu kurabiyelerimi bakın hamur yumuşadı. O yüzden çok dikkat ediyoruz. Ben şöyle bıçak yardımıyla bu kurabiyelerimi dikkatlice tepsiye aktarıyorum. Tepsime yine yağlı kağıt serdim. Şimdi bakın ben bir tepsi kurabiyemi doldurdum. Önceden ısıttım fırını 180 derece ve fırına atıyorum. Tam 7 dakika pişireceğim. Fazla pişirmeyin çünkü çok ince bir hamur çabucak pişiyor. 7 dakika yeterli olacak. Tam 7 dakika sonra ben kurabiyelerimi çıkardım. Bakın çok hafif kızarmaya başladılar ve hala yumuşaklar. Şimdi bunlar soğuyacak ve birkaç dakika sonra sertleşecek. O yüzden tam bu esnada eğer siz kurabiyelerinizi yılbaşı ağacınıza asmayı, yılbaşı ağacını süslemeyi düşünüyorsanız tam bu esnada kurabiyelerimizi şöyle bir pipet yardımıyla delik açacağız. Daha yumuşaklar ve çok kolay delik açabilirsiniz. Burayı sonra kurdeleyle veya iple şöyle yapalım. Ağacınızı süsleyebilirsiniz. Evet deliklerde bu şekilde açılıyor çok kolay. Şimdi kurabiyelerimi soğumaya bırakıyorum. Bu kadar hamurdan tam 3 tepsi kurabiye çıkıyor. Ona göre ayarlayın. Evet ben kurabiyelerimi soğutacağım ve servis aşamasına geçeceğim. Evet bakın benim kurabiyelerim soğudu. Ben servis tabağına aldım. Bir tanesini de göstereyim. Bakın kurdelesini geçirdim deliğine. Bu şekilde yılbaşı ağacımı süsleyeceğim. Size de tavsiye ediyorum. Çok tatlı gözüküyorlar. Ve çok lezzetli oldular. Umarım siz de yaparsınız. Şimdiden afiyet olsun ve iyi seneler. Evet yılbaşı kurabiye tarifimiz de bu kadardı. Çok güzel oldular. Evimizi böyle mis baharat kokusu sardı. Artık gerçekten yılbaşına sayılı günler kaldığını hissediyorum. Ve gün günden de enerjimizi daha yükselteceğiz. Hiçbir şeye canımızı sıkmayacağız. Bu dönem bitecek. Yeni yıl çok daha güzel olacak. Size de yeni yılda bütün güzellikler gelsin. Sağlık hiç bırakmasın. Şans hiç bırakmasın. Eviniz kahkaha dolsun. Kurabiyeleri de yaparsanız, ağaçlarınızı süslerseniz bence yılbaşınız da daha güzel
geçer. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim butonunu da açarsınız. Öylece hiçbir videomu kaçırmamış olursunuz. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Güle güle.